Annem doğduğumdan beri, hani, benle küs diyorsun ya. Şimdi hayat aynasında şunu söylüyorsun. Ben diyorsun bu dünyaya, bu hayata küsüm. Kendini yeteri kadar değerli görmeyen, bilmeyenler kıskandırabilmek üzere dışarıyı kullanırlar. Kaslarımız şimdi direktman mideyle alakalıdır. Yani kemiklerimiz böbreklerimizle alakalıdır. Sinirlerimiz karaciğerimizle alakalıdır. Kadim tıbbın sisteminde harika böyle bir matematik vardı. Bugün hasta olanlarınız, özellikle kronik rahatsızlıkları olanlarınız, her bir kişi bu hastalığı seçer, ister ve bunu zaten talep etmiştir ve o hastalıktan beslenip onu bırakmak istemez. Hayat aynasında seyrettiklerini iyileştirmek ve değiştirmek için kendin dönüşürsün. İşte birlik budur. İşte kendini bilmek, kendini tanımak da budur diyeceğiz. Merhaba sevgili dostlar. Hepimiz hoş geldik. Bugün 2024 yılı Ekim ayı genel soru cevap yapacağız. Kendinize faydalı olacağını düşündüğünüz her türlü soruyu sorabilir ve buradan birlikte yanıt ararız. İnşallah sizlere faydalı yanıtlar buluştururuz. Bugün sevgili dostlar, tabii ki gündemle ilgili sorular sorabilirsiniz. Dünyanın gidişatı, kendi hayatınız, kendi bedeniniz, sadece kendinizle ilgili bir konu ya da soru sorabilirsiniz ama bunları biz tabii ki bütüne her birimize bir fayda olsun şeklinde aktarıyor olacağız. Ve çok uzun bir dönemdir biliyorsunuz onlarca yıldır yaptığımız bu detoks programlarında bir sürü dostlar, arkadaşlarımız fayda buluşmaları içerisinde çok güzel böyle şifalandılar. Birçok rahatsızlıklarından bedensel, zihinsel, duygusal, ruhsal birçok konularını çözdüler. Talep eden ve gerçekten samimi bir şekilde bu yolda yürümek, ilerlemek isteyen dostlarımız tabii ki güzel bir şekilde ilerliyor. Şimdi her biriniz çok güzel dualarınızı, niyetlerinizi göndermişsiniz. Evet. Peki kalıplarımızın, putlarımızın herhalde pullarımızın demiş olduğunu nasıl anlarız demiş bir tane dostumuz. Şimdi sevgili dostumuz, bu dünyada tüm inandıklarımız, inandırıldıklarımız, doğru dediklerimizin her biri aslında bizim bir şekilde bir kalıbımız haline geçiyor. Ve şimdi şöyle düşünün. Bir insan varlığının aslında her şeyi yapabilmeye yeryüzüne gücü yeter. Fakat nesiller boyu öğrendiklerimiz, bize aktarılan çeşitli inanç kalıpları ile biz birçok şeyi yapamaz hale gelebiliyoruz. Şimdi diyelim ki biz diyoruz ki biz suda yürüyemeyiz. Biz ateşte yürüyemeyiz. Biz camda yürüyemeyiz. İşte biz şunları yapamayız. Bir sürü inanç kalıbımız var. Ama şimdi bir bakıyoruz ki ateşte de yürünüyor, camda da yürünüyor. İşte suda yürüyenlerimiz de var. Şimdi bunlar oluyor mu? Oluyor. Şimdi bir bakıyorsunuz ki birçok işte meditatif durumlarda işte kişiler bıçakları, şişleri kendilerine batırıp çıkarıyorlar. Hiçbir şey olmuyorlar değil mi? Bir sürü bedensel, hipnotik ya da trans hallerinde bir sürü şeyler yapabiliyoruz. Hafızamız, zekamız, aklımız bir sürü hallere geçiş yapabiliyor. Ama bir bakıyoruz ki bizim toplum içerisinde norm dediğimiz yani bizim kendi normalimiz neyse sürünün içerisinde hani böyle başkalarında ne varsa kimler onları yapamıyorsa biz de yapamayız diye öncelikle inanç kalıplarımız var. Ama onun da ötesinde ailemizde, annemizde, babamızda onları görerek onların yapabilecekleri ya da yapamayacakları konusunda zincirlerimiz var. Bunlar bir taraftan aslında bize fayda için. Çünkü gelişimin ve ilerlemenin hani böyle bir tedici, basamak basamak olabilmesi için bir taraftan yine bizi korumak, çok hızlı gidersek hani böyle gücü yeteneği fazla yani zararlı alanlarda, kendimize zarar verecek alanlarda kullanmayalım diye. Ama bir tanesi de var ki
Vakti geldiğinde bunları teker teker kırarak çok daha iyiye hayatımızı götürebilmek. Onun dışında tabii ki inanç kalıplarımız bazen manevi alanlarda, yani onun dışında da birçok şeye tapabiliyoruz. Başta madde, para, işte diyelim ki güç ya da işte herhangi bir insana da tapınma ya da put etme durumları da yapabiliyoruz. Oysa ki burada biliyoruz ki bir olan odur ve ondan başka bir şeye tapmak doğru değildir. Oysa ki biz şu olmaz dediğimiz herhangi bir konuda dahi her şey mümkündür. Mümkünat aleminin içerisinde tabii ki o kalıpları adım adım kendi önümüzdeki engelleri, ilerlememizin, gelişimimizin önündeki engelleri görerek ilerlemek çok çok faydalı olacaktır. Şimdi tabii ki annelerle ilgili sorular görüyorum. Şimdi burada mesela bir kişi eğer annesiyle ilgili, babasıyla ilgili ya da işte diyelim ki başka bir kişiyle ilgili soru soruyorsa önce şunu okuruz. Kişi henüz kendisini alamıyor. Tamam da yani şimdi insan annesini iyileştirmek istemesin mi? Hayır. Bu platform sana seni iyileştirmek için. Yani ama annenin rahatsızlığı diyelim ki fibromiyalji ve bu fibromiyaljiyi seyreden sana ne anlatıyor? Bak bunu sorabilirsin. Annemde seyrettiğim bu rahatsızlık bende hangi alanlarda açılım için bana ne mesaj veriyor diyebilirsin. Ama annemi iyileştirmek istiyorum. Annemin fibromiyajisi var ve ben bunu iyileştirmek istiyorum. Peki annen iyileştirmek istiyor mu? Ya tabii canım hiç kimse hani kendinin hasta olmasını ister mi? Evet ister. Bugün hasta olanlarınız, özellikle kronik rahatsızlıkları olanlarınız, her bir kişi bu hastalığı seçer, ister ve bunu zaten talep etmiştir ve o hastalıktan beslenip onu bırakmak istemez. Bu ilk başta tabii ki imkansız gibi gelen bir düşünce kalıbıyla diyoruz ki hayır olur mu canım? Yani herkes iyileşmek ister. Oysa ki emin olun ki yaptığımız çalışmalarda deneysel olarak şunu görüyoruz. Hangimiz hangi sorunu, hangi rahatsızlığı, hangi hastalığı yaşıyorsak onu ifadeyle, dille, seçmeye de devam ediyoruz. Seçtik demiyorum bakın. Seçmeye de devam ediyoruz. Öyleyse eee, çevrenize kim rahatsızsa önce ona neden ihtiyacı var diye bir geri adım atacağız. Ardından baktık ki fibromiyalji gibi bir rahatsızlığı var ve bana ne anlatıyor? Yani işte kaslarla ilgili diyelim ki bazen sertleşmeler, kasılmalar, ağrılar, sızılar ama şimdi kaslarımız şimdi direktman mideyle alakalıdır. Yani kemiklerimiz böbreklerimizle alakalıdır. Sinirlerimiz karaciğerimizle alakalıdır. Kadim tıbbın sisteminde harika böyle bir matematik vardır. Demek ki annemizde çok fazla kontrol var. Peki dişi bu kadar kontrolcüyse ve eğer senin hayatında da çok kontroller yaptıysa senin hayatın birazcık maddenin kontrolünde ya da maddenin, dişinin senin kontrolüne ihtiyaç duyarsın. O zaman ne yapar? Zaman zaman seni para konuları, ekonomi ya da işte dişi ve maddenin, dünyanın unsurları seni yönetir ve en önemlisi geçmiş seni yönetir. Bak şimdi annesinin hastalığının sorusundan şimdi sana geldik ve senin konuya bakışına geldik. Öyleyse şimdi geçmişi değiştirmeye çalışan tarafın bugün geçmişi bu kadar kontrol etmeye çalışırsan işte karşında böyle bir anne seyredersin diyor sana. Şimdi sana mesajı bu. Şimdi buna göre ne yapmalı? Geçmişi değiştiremeyeceğini anlayarak, anneni değiştiremeyeceğini anlayarak, çevrendeki insanların seçimlerine saygı duyarak, onların yanında durarak ve şimdi neye ihtiyaçları varsa ben buradayım, yanındayım. Heh, şimdi başka bir şey daha. Annen yazamıyordu. Ya kızım yazar mısın? Acaba fibromiyalji ne demek? Ben bundan nasıl kurtulabilirim ve özgürleşebilirim? Bana bu konuda aracılık eder misin dedi. Şimdi durum değişti. Yine bu sefer
aracısın, kullanılıyorsun ama diyelim ki annenin bir talebi var. Bu sefer şifa kolaylaştı. Yani karşınızdaki insan, çocuğunuz ya da anneniz iyileşmenin ya da şifanın talebini yaptıysa şimdi 2 adım atabiliriz bir yerine ve şimdi özellikle başta midede, kalsiyum ve magnezyumun yeteri kadar sindirilememesiyle başlayan şimdi durumu iyileştirmek üzere ne yapabiliriz? Şimdi kalsiyum minerali aldığımızda vücudumuzda sertleşmeler ve katılaşmalar yapar. Magnezyum aldığımızda ise ki bir sürü çeşitleri var. Bunun işte sitrat mı, yok malat mı, yok işte farklı unsurları mı ya da işte glisenat mı? Şimdi buralarda ise magnezyumun bir şekilde hücrelere yine mideden dolayı emilememesi, işe yaramaması söz konusudur. Fakat mide burada aşırı kontrolcülük yaptığı sırada aynı zamanda da karaciğer ve safra kesesinden yeteri kadar beslenemiyordur ve buradaki 2 tane meridyenimize hem safra kesesinin hem de midenin meridyenlerinin açılmasında fayda vardır ki bu konuda Türkiye'nin birçok yerinde arkadaşlarımız, şifacılarımız meridyen terapiler yapmaktadır. Onlardan destek alabilirsiniz. İbn Sina Akademi Şifa Vakfı'nın binlerce şifacısı online ya da yüz yüze bir sürü çalışmalar, şifalar yapmakta, atölyeler yapmakta ve bu atölyelerden de fayda alabilirsiniz. Ve burada yine esneklik yapabilmek üzere midemizi, bedenimizi, kaslarımızı belli sporlarla, egzersizlerle arındırabiliriz ve en önemlisi tabii ki arınma yapabiliriz, detoks yapabiliriz. Şimdi bakın hem annemizin hem de kendimizin konuyla ilgili şifalarıyla ilgili bir aktarım yapmış olduk. Hocam demiş, oturduğumuz her evin satılması nasıl okumalıyız? Şimdi birkaç tane bakın bu konuyla ilgili size şey aktaracağım. Bunların bir tanesi taşınmalarınız. Neden taşınmaya ihtiyaç duyuyorsun? Bir de yani zorla oradan taşınman üzere o ev satılıyor. Şimdi çok taşınanlar, çok mekan gezenler, yeteri kadar topraklanamayanlar ve aslında bir şekilde bir halden bir hale geçişe zorlandığı için hayatın onu en azından konum, mekan, ev değişikliğine zorlayarak eski kalıp ve köklerden özgürleşerek yepyeni kökler ve kalıplar oluşturabilmesi için zorlamasıdır. Yani sizin içeride o kadar yoğun buluştuğunu bırakamamak, duruma bağımlılık varmış ki bu özellikle kalın bağırsaklarla da ilgili biliyorsunuz kabızlığın da sebeplerinden bir tanesi. Size hayat birçok şeyi zorla yaptırtıyor. Bir hali zorla bırakıyorsun. Bir ilişkiyi bırakırken zorlanabiliyorsun. İşte bu sebepten dolayı bir mekanı ya da bir realiteyi bırakmakta zorlananlar çoğunlukla oradan, o halden, o durumdan birazcık işte gerektiğinde ev satılır, gerektiğinde işte oğlum gelecek, gerektiğinde bir konu komşu gelecek, hadi buradan çık ya da işte arttırıyoruz çık diye mekanlarınızdan, evlerinizden çıkmak mecburiyetinde kaldığınız hal ve durumlar yaşarsınız. Onun için yaşadığımız her hal ve durum bize hizmet eder. Bilgisini aldığınızda, yani şöyle söyleyeyim, ben sadece İstanbul'da 19 kere taşındım. Yani ben o konuda damdan düşeninizim arkadaşlar. Yani İstanbul'un neredeyse birçok farklı ilçelerinde, daha sonra Türkiye'nin çeşitli illerinde ikamet ettim. Malatya'da, Gaziantep'te, Doğanşehir'de, işte diyelim ki Koca Mustafa Paşa'da, Fındıkzade'de, Fatih'te, bakın gidiyorum. İskenderpaşa'da, Büyükçekmece'de, Bahçeli Evler'de, Maltepe'de, Kartal'da, Kadıköy'de, Erenköy'de, İçerenköy'de, şimdi tekrar Erenköy'de, şimdi işte diyelim ki Marmaris'te, Akyaka'da, şimdi bakın kaç tane yer. Neden? Çünkü ben de yeteri kadar köklenmeyi bilmiyordum.
bulunduğum hal ve realitelere bilmediğim için çok fazla sıkı sarılıyordum ve bu sefer aslında bu enerjiyi nötralize edebilmek üzere taşınmalar yapıyordum. İşte öyle öyle fikirlerden, duygu ve düşüncelerden, hal ve ilişkilerden yeni bir hale geçmeyi adım adım insan öğreniyor. Biraz sopa da yiyebiliyor ya da bunların bir sürü işte taşınmanın ağırlığı var, sorunları var ama çok şükür öğreniyorsun ve ondan sonra artık gittiğin yerlere yerleşmeye, daha da köklenmeye, bir ilişkiye köklenebilmeye, bir mekana köklenebilmeye adım adım ilerliyoruz. Çevremdeki insanlar demiş, beni başkalarından kıskanıyor. Nasıl okumalıyım? Şimdi kıskanmak ve yani kıskanılmak ve kıskandırmak. Bu konuda hatta ben de bir YouTube yapayım istiyordum. Arkadaşlarımız iyi ki sormuşlar. Şimdi bazı kişiler var, kıskanılmaya ihtiyaç duyar ve kıskanıldığında kendini değerli hisseder. Yani kendini yeteri kadar değerli görmeyen, bilmeyenler kıskandırabilmek üzere dışarıyı kullanırlar. Ve şunu görürler ki, aa evet bak benim elimdeki hangi alandaysa güzelliğim, yeteneğim, aklım, zekam, ilişkim, işte başarılarım kıskanılacak boyutta. Ben değerini bilmiyorum ve beni kıskananlar vasıtasıyla şimdi değerini bilmeye başlar. Şimdi kıskananların birçoğu zaman durumu da hareketsiz olduklarında dışarıda herhangi bir başarıyı, bir iyiliği ve güzelliği bende de olsun diye bir belki kıskançlığa girerler ve hareketsiz olan tarafların hareketlenebilmesi için aslında kıskançlık enerjisi bir ivme verir. Ama bu bir huy olduğunda kıskanç bir kişinin sessizliği çok çok gürültülüdür ve etrafa çok fazla olumsuz frekanslar yayarlar. Bu sebepten dolayı kıskançlıklarınızı özen göstermeye dönüştürün ve özenerek evet ilerleyebilirsiniz ama kendinizi eksik, aşağı ya da başarısız ve hareketsiz durumlardan kurtarabilmek için harekete geçin. Kıskançlıklarımız iyileşsin, kıskanılma ihtiyaçlarımız da değer görerek iyileşsin. Evet. Kızımda burun kanamasını nasıl okumalıyım? Şimdi yine aynı şekilde hani kızımda diyorsunuz Nurbanu. Tabii burada bir de katıl butonu üyeliğimiz var. Arzu edenler buraya da katılabiliyorlar. Her ay onlara özel hediyelerimiz var. Özel çalışmalarımız var. Hani ne dedik? Siz 1 vereceksiniz, biz 1000 vereceğiz. Çünkü sizlere güzel şeyler verebilmek üzere bahanelerimiz var. Bu katıl butonundaki dostlarımız, arkadaşlarımıza da bazen böyle sorularında da öncelikler tanıdım. Şimdi ne dedik? Şimdi kendinin değil hala sorunu ya da fayda alışverişini kızından yana kullanıyorsun. Evet onlardan yana kullanabilirsiniz ama şöyle bir şey var ki çocuklarınızı eğer hayatları iyileşsin, güzelleşsin istiyorsanız önce siz hayatlarınızı iyileştireceksiniz. Şimdi bu sorduğunuz soruda bakın bu durumu nasıl göreceksiniz? Şimdi öncelikle seyrettiğin kızın kendini yeteri kadar sevilesi görmüyor ve sevgiyi yeteri kadar alamıyor ve sevilmediğini hissediyor. Sevilmediği hissettiği için de burnu kanıyor ve bir miktarda düşük tansiyonu var. Ama aslında bu senin kızın olduğu için senin dişi madde ve dünya tarafını da senin yeteri kadar sevmediğini ve beğenmediğini gösteriyor ve muhtemelen sende de düşük tansiyon var. Şimdi dünyayı ve hayatı sevmeyen tarafın, dünyayı ve hayatı onaylamayan tarafınsa kızın da sana bunu 2'ye katlanmış bir şekilde gösteriyor. Şimdi gidip de hadi doktora gidelim, bilmem ne yapalım. Evet gittin ne yapacak? Yani tamam da bak burun kanıyor, işte kılcal damarları belki yakarız, bilmem ne yaparız. Yaktın ötekisi ne olacak? Ya da oradakini yaptın bu sefer damarlardaki başka alanlarda ne olacak?
Onun için dikkat ederseniz bunların hepsi bir bypass'tır. Gerektiğinde bunları da yapabilirsiniz ama durumu iyi bir şekilde anlamadığınızda, kavramadığınızda, bilin ki, işi çözemezsiniz. Allah'ın sana hangi mesajı aktardığını göremediğinde de çözümsüz kalır ve bir şekilde de, işte, fayda alamazsın. Ve arkadaşımız o zaman kızını iyileştirmek için bunun bir bahane olduğunu ve kendisini iyileştirecek. Hayata bakışını iyileştirecek. Maddeye, dünyaya, dişiye olan bakışını ve geçmişle helalleşmesini, anneyle helalleşmesini yaparak yepyeni bir hale kendisini yaratacak ki kızının da burun kanamaları geçsin. Allah Allah. Yani kızımı iyileştirmek için kendim mi iyileşeceğim? Bu kadar kuantumlar okuyorsunuz, dinliyorsunuz. İşte teorik fizikler, kuantum fizikler nerelere gidiyor? Bağlantısal matematikler nerelere gidiyor? Yeni bilimler nerelere gidiyor? İşte Anadolu'nun bu ilmini anlattırmalara gidiyor. Hayat aynasında seyrettiklerini iyileştirmek ve değiştirmek için kendin dönüşürsün. İşte birlik budur. İşte kendini bilmek, kendini tanımak da budur diyeceğiz. Bu konuda da güzel bir atölyemiz var. Kendini bilmenin matematiği her birinize tavsiye ederim. Harekete geçemeyenler. Bir şey yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Başlamak istiyorum ama başlayamıyorum. Bakın ne kadar önemli bir konu ve bugün birçok gençlerimiz hani işe başlayacaklar, yeni bir detoksa hadi başlayalım diyoruz. Başlayamıyor. Ya erteliyor bilmem ne yapıyor. Neden başlayamıyorsunun? Kendi değerini, kendi diyelim ki yeteneklerini neden arttıramıyorsun? Neden kendi faydana bir hayat, bir gelecek planı kuramıyorsun? Bunun öncelikle bir tane çok önemli sebebi var, bilgisi var. Başlangıç ve sonuçlandırmak babadır, Rahmandır, erildir. Sürecin kendisi ise dişildir, annedir. Başlayamayanlar özellikle baba ile, zaman ile barışmaları çok önemlidir. Bunun arkasında ise Allah ile barışmak vardır. Diyecek ki yani ben zaten çok seviyorum falan filan ama Allah'ın yarattığını sevmeyen Allah'ı seviyor sayılır mı? Allah'ın yarattıklarına kızan, öfkelenen, yargılayan, onun yaratım biçimini ve onu yargılıyor demek olmaz mı? Ondan dolayı her türlü yargıdan kenara çekileceğiz ve baba ile ki böyle bir çalışmamız var. Baba ile helalleşme çalışmamız ve burada bu helalleşmeyi yaparak babamızla gönlümüzde ve içimizde barış sağlayarak başlayacağız. Ki başlayamayanların çok büyük bir kısmı dağınıktırlar, ertelemecidirler. Öyleyse babayla barışan başlangıç yapmakta işlerini kolaylaştıracak sevgili dostlar. Gizem demiş ki çok yalnız hissediyorum. Bunu nasıl okumalıyım demiş sevgili Gizem. Şimdi yalnız hissedenler kendilerini ayıranlar, toplumdan, hayattan, başka insanları yargılayanlar, bazen küçümseyenler, küçümsedikleri için büyük görenler, çok büyüttükleri için küçük görenlerdir. Bu hayatın içerisinde her birimiz bir damlayız. Ve denize düştüğümüz anda o denizin içerisine deniz oluruz. Birbirimizi birbirinden hiç ayırmamayı bir taraftan öğrenmek ama diğer taraftan da o damlanın sınırlarını bilmek ve bir damla olarak alanımızı korumak durumundayız. İşte bu iki tane zıt gibi görünen süreci an içinde fark edenler için ki Ankara inşallah çalışmamızda bunu sizlerle paylaşacağız. Bunun farkındalığı ve idraki üzerine açılımlar yapacağız. Göreceksiniz ki hiçbiriniz isteseniz de yalnız kalamazsınız. Bu kainatın içinde hiçbir boş nokta olmadığı için her biriniz zaten çok kalabalıksınız. Ama o kalabalığın içerisinde deniz olduğunuzda bütünün içinde tek bir nokta olarak kendinizi sanki yalnız gibi de
o bütün ve çokluğun içinde de hissedebilir ve bunun da tadını ayrı bir şekilde keşfedebilir ve alabilirsiniz. Arda diyor ki diş sıkma ve ağrıları okuması nedir demiş. Sevgili Arda. Şimdi eğer dişini sıkıyorsan, şimdi birçok alanda alttan alıyorsundur. Aynı zamanda anne ile baba arasında çok ayrımcılıklar yapıp onları da zaman zaman gıcırdatma da yapıyor olabilirsin ve birisine tercih edip sanki birisini kusurlu ya da birini haklı görüyor olabilirsin. Bu her birimiz için çok önemli bir alandır sevgili dostlar. Anne ve babalarınızı ayırmaktan uzak durun. İster birleşik olsun, ister ölmüş olsun, ister ayrılmış olsun. Bakın, her türlü durumda onlar birlikte oldukları süre içerisinde birbirini tamamlayanlardı. Ama diyelim ki ayrıldı. Sen de içeride bu ayrılığı onaylamadığında onlar ayrılamıyor bile. Şimdi öyleyse bizler bir taraftan kendi hayatlarımızın anne ve babaya bakan iki zıt kutba bakan tarafıyken ikisinden de ayrı ayrı besleneceğiz ve ikisinin de o süre içerisinde birbirini tamamladıklarının haliyle herhangi birini suçlamaktan vazgeçeceğiz. İşte burada bu suçlamalar zaman içerisinde birçok kişiye karşı alttan almalar. Neden? Terazinin dengesi bozuluyor ve burada bunlara özen göstereceğiz ve bir bakacağız ki hayatın içerisinde o alttan almalar, yargılamalar ve taraf tutmalar bittiğinde bir şekilde ne yukarı çenenin ne alt çenenin birbiriyle bir zoru olmayıp gevşeyip birbirlerine mutlu bir ağız ve çene yapısına kavuşmuş olacağız. Şifa çalışmasında diyor Halime Gökova, ayaklarımda çok enerji oluyor. Dayanamayacak kadar alev alev yanıyor. Ne yapabilirim? Şifacının yolundan mezun olmuş. Çok güzel. Zaten şifacının yolunun amacı da sizin işte bu şifa kanallarınızı açmanız. Avuçlarınızdan, ayaklarınızdan işte zaten o akan ateşler sizin şifa kanallarınızın açıldığını söylüyor sevgili Halime. Şimdi önce zaten avuçlarında, ayak tabanlarında, zaman zaman gözlerinde bu enerjiyi, bu ışığı hissedenler şifacının yolunda önce ne yapıyorlar? Kendini ve çevresini, etrafındakileri şifalandırmayı öğreniyorlar. Şifacının yolu da bunun bir sınavı var. Giriyorsunuz. Burada başaranlarla ilerliyoruz. Ondan sonra tabii şimdi bu enerjiyi bir disipline etme çalışmamız var. Onun adı dervişin yolu. Yani şimdi güç çıktı. Şimdi her bilmem neye hadi ben seni iyileştireceğim. Sakınıyoruz. Talep oldukça ve dışarıda seyrettiklerimizde bu sefer şöyle bir şey meydana geliyor. Herhangi bir insana şifa verme ya da bir şifa talebi olduğunda oralarda spiraller, ateşler yanmaya başlar. Özellikle şifa kanalları açıldığında ki orada zaten her bir şifacıya bir şifa eli ve kanalı teslim edilir. Ve burada müdahale etmeden vaktiyle bir şifanın içerisinde hazır olabilmek ve gerçekten ya talep edene ya da bir isteklenme ve taleplendirme meydana getirdiğiniz kişiye aktaracak halde olmanız. İlla da gidip elinizi dokundurmanıza gerek yok. Sadece düşünmeniz, sadece bir gözüne bakmanız, sadece bir enerjiyi aktarmanızda ya da evet dokunarak, hissederek de olabileceği gibi dışarıda her iyileştirme, her fayda verdiğiniz kişide de bir tarafınızı şifalandırırsınız. Şifacıların torpilli tarafı başkalarını iyileştirirken iyileşme şansının onlara verilmiş olmasıdır. Halime bu avantajı güzel kullanabilirsin. Dilber diyor ki 2 aydır diyor sağ ayak topuğum çok ağrıyor diyor. Yere zor basıyormuş arkadaşımız. Şimdi topuk dikenleri,
topuk ağrıları, bunların temellerinde sevgili dostlar 2 tane nokta vardır. Bir tanesi az köklenme ki şu anda bir atölye yapıyoruz. Yükselebilmek için kökleneceğiz. Yani köklenerek yükseliş atölyesi. Topraklanma ve köklenme konusunda her birimizin o kadar fazla ihtiyacı olduğunu gördük ki bu sebepten dolayı bu konuyla ilgili özel bir çalışma yapacağız sizlerle. Nasıl daha iyi kökleniriz? Köklenemediğimiz alanlar nedir? Herhalde aralığın 22'si diye hatırlıyorum. Şu anda arkadaşlarım hazırlıkları yaptılarsa paylaşımlarında bulunabilirler. Ve özellikle topuk ağrıları, kemik ağrıları, sert bölgelerimizdeki rahatsızlıklar, ağrılar, kan rahatsızlıkları bunların her bir tanesi köklenme ile ilgilidir. Yeteri kadar topraklanamamak, hayatla yeteri kadar olumlu bağlar kuramamakla alakalıdır. Bununla ilgili çalışmamıza katılmanızı tavsiye ederiz. Onun dışında topuklarımızın tam ortası kadınlarda yumurta, erkekte de prostatla alakalıdır. Yine yumurtalarla alakalıdır. Buralarda diyelim ki köklerimiz ile cinsellik arasında kurulan bağ vardır ve oradan da böyle içeriye doğru giden bir kanal vardır. Buralarda masajlar yapabilirsiniz. Sıcak soğuk sular yapabilirsiniz. Özellikle tuzlu sular ya da tuzlara basabilirsiniz. Deniz kenarlarında yürüyüşler yapabilirsiniz. Çimenlerde yürüyüşler yapabilirsiniz. Bu topraklanma ile ilgili eylemlerle birlikte bedeninize bir sürü iyileştirmeler olacaktır. Ve bu konularla ilgili şimdi bir de bir atölye ihtiyacı çok daha fazla belirdi. Yetersizlik realitesi. Yetersizlik realitesi neredeyse ülkemizde birçok kişide olduğunu gördük ve kendini yetersiz hissedenlerin bu konuyu aşarak kendini de iyileştirebilmeleriyle ilgili yetersizlik realitesinden özgürleşebilme atölyesi açtık. Vaktiyle isteyenler gördüğünüz gibi her bir şey bize fayda için. YouTube'da tabii genel birçok şeyi anlatacağız ama tabii ki atölyelerde daha derin farkındalık, idrak ve bir de onları meditasyonlarla birleştirerek iyileşmeler yapacağız. Eskiden ince hastalık denilen, artık ülkemizde neredeyse aşılarıyla tamamen yok olma üzere olan ama içeride derinde de çok önemli mesajları olan bir hastalıktır. Tüm akciğer hastalıkları. Akciğerlerimiz asiye, alabilmek demek. Hayatın sunduğu güzellikleri alabilmek demek. Ama alabilmek için önce görebilmek demek. Hayatın güzelliklerini görebildiğinde ve sana ne kadar güzel şey bir hayat, bir zaman tanındığını gördüğünde almak üzere eyleme geçersin. Fakat alamayanların asıl konusu verememek ve bırakamamaktır. Yani akciğerlerini iyileştirebilmek üzere bırakabilme organı olan kalın bağırsakları iyileştirme ihtiyacın vardır. Kalın bağırsaklarını özellikle detokslar ile iyileştirdikçe, buralardaki boşaltım sistemlerini, buradaki bakteri sistemlerini iyileştirdikçe gerçekten de bütün rahatsızlıkların iyileşebilir. Yani alabilmek için verebilmek ve bırakabilmeye geçeceksin. Ve bu hastalığın duygusu kederdir, üzüntüdür. Kederlenmek yine alamadıklarından dolayı, geçmişe yaşadıklarını bırakamamadıklarından dolayıdır. Tekrarlamasının da sebebi budur. Her birimizin mutlu olabilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi bağırsaklarımızın içindeki bakterilerin mutlu olmaya ihtiyacı vardır. Bağırsaklarımızın içindeki bakterilerin mutlu olabilmesi için buradaki oksijenle beslenen, ışık ile beslenen bakterilerimizin çoğalması ve onların güzel bir floraya, güzel bir ortama, bir cennete kavuşması lazımdır. Oysa ki anaerobik, oksijensiz ve ışıksız ortamda çalışan, yaşayan bakterileri arttırdıkça burada terör estiren, karanlığın elemanları senin o ışık taraflarını, faydalı bakterilerini de yok eder, öldürür. Buralardaki bütün ormanları ateşe verir ve buralarda çölleşmeler ve kurumalar meydana gelir. İşte bu sebepten dolayı bağırsaklarında huzur ve mutluluk olmayanın
Duygularında, düşüncelerinde ve hayatlarında da mutluluk olmaz. Bu sebepten dolayı detokslar yaparız, arınmalar yaparız. Buradaki floraları iyileştirebilmek üzere, belli yemek programları, belli vitamin takviyeleri, probiyotikler, prebiyotikler ve Anadolu'nun bize verdiği gelenek ve görenekleri kullanarak çok güzel böyle beslenme sistemleri yaparız. Turşular yeriz, şalgamlar yeriz, bozalar içeriz, işte fermente birçok yiyeceklerden, kombuçalardan, yoğurtlardan, kefirlerden birçok şeyler yaparız ve buradaki faydalı bakterileri arttırır. Oksijenle çalışan, ışıkla çalışan bakterilerimizi arttığımızda ki en sağlıklınızın bedeninde 1,5 kilo civarında var. Düşünün sayılarını ve bizim ağzımızdan anüse kadar neredeyse bir futbol sahası büyüklüğünde bir alanımız da vardır. 500-800 metrekare alanını düşünün bakın. Bu alanın her bir tanesi çimlerle, ağaçlarla kaplıdır. Ama burada eğer işte sağlıklı bir beslenme yapmıyorsanız, GDO'lu gıdalar, bedeninize yapışan bazı gluten ya da yapıştırıcılı işte gıdalar, yiyecekler kullanıyorsanız, hibrit bazı gıdalar ile işte diyelim ki bedeninizin tanımadığı yiyecekleri buraya verip de zarar veriyorsanız, bedeninizin tanımadığı trans yağlar işte ya da işte doymamış bazı yağ asitleriyle buraları besliyorsanız, bedeniniz bunların aşırılığında ne yapacağını bilemiyor ve buradaki işte yaşam alanını eee, yok ediyor, zarar veriyor ve ne dedik? Mutsuz bakterilerin olduğu yerde mutlu yaşayamazsınız. Onun için bedeninizdeki bakteri çeşitliliğini arttırın. Dünyanın neresine gidiyorsanız o bölgenin probiyotiklerinden alın. Yani tek bir tane de değil. Ben mesela gittiğim şehirlerde hemen o bölgenin yerel atobiyotiklerini kullanırım. Kendim buradan mutlaka işte diyelim ki Sirix Pro'yu götürürüm. O benim hani temel bir probiyotiğimdir. Ama şimdi gittim dünyanın herhangi bir yerinde orada ne kullanacaksam hemen en azından bir hafta, 7 gün, birkaç gün o bölgenin probiyotiği oradaki bakterilerle tanışırım. Yoksa mesela şimdi ben Afrika'nın da birçok yerlerine gittim. Birçok kişi hani aşı olun bilmem ne olun. Hayır gidip oranın direktman bakterilerini bedenine alırsın. O bakteriler bedeninde de çoğalır. Ve çok enteresan yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki son 20-30 yıl içerisinde bakteri çeşitliliğimiz %80, %70, %80 oranında azalmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani ağaç çeşitliliğimiz azalmış, çiçek çeşitliliğimiz azalmış. Öyleyse bunları arttırabilmemiz çok önemli. İşte akciğer sağlığı nereden geçiyormuş? Kalın bağırsak sağlığından geçiyormuş. Çünkü bunların hepsi bir metal enerjisidir. Neler var burada başka? Bizim solunum sistemimiz, genzimiz, işte diyelim ki trokeadan tutun da boğazımız, gırtlağımız, genzimizdeki işte sinüslerimiz, cildimiz, bağışıklık sistemimiz, bütün bunların hepsi bir metal elementidir ve şu anda da metal zamanındayız ve bunları da iyileştirebilmek için metalin rengi olan beyaz, bol bol beyaz gıdalar yeriz. Karnabahar yeriz, lahana yeriz, sarımsak yeriz, soğan yeriz, işte yer elmasından tutun da zencefilinden işte birçok gıdalar alırız ki içlerinde ne vardır bunların? Kekremsi böyle keskin tatlar vardır. O keskin tat aslında sülfürdür ve bu sülfür aslında başta karaciğer olmak üzere çeşitli detoks sistemlerimizi bizim iyileştirerek bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yarar. Onun için bütün metal neler var mesela bu metallerin içerisinde bakır var, gümüş var, altın var, demir var, çinko var. Çinko hele çok çok önemli. Bütün bu metal elementleri biz bağışıklık sistemimizi harika şekilde çalıştırırız ve bunların yine %70, %80'i kalın bağırsaklarımıza üretilir. Hele o kör bağırsak denilen apandisit bölgesinde çok bol miktarda faydalı bakteri üretilir. Sakın onu da hani böyle
Hemen ufacık bir şey oldu aldırayım falan değil. İyi koruyun. Mutluluğunuzun en önemli şeylerinden bir tanesidir. Serotoninin dahi %80'i yakını işte bu bölgede üretilir. Öyleyse mutlu olabilmek için mutlu bakterileriniz olsun. Bunları öldürmek değil ama tabii ki zararlarını öldürmek üzere de detokslar yapalım diyeceğiz. Evet. Evet, yine annem doğduğumdan beri küsmüş gibiyiz demiş Hülya. Sizin çalışmalarınızı izleyerek çözmeye çalışıyorum ama o benle barışmıyor diyor. Şimdi sevgili Hülya, iş önce içeride barış sağlayabilmek. Hani annem doğduğumdan beri hani benle küs diyorsun ya. Şimdi hayat aynasında şunu söylüyorsun. Ben diyorsun bu dünyaya, bu hayata küsüm. Aslında diyorsun bu hayatı yaradana küs olduğum taraflar var. Çünkü hayatı seyrederken çok yargıladıklarım var. Seyrettiklerim içinde çok hoşuma gitmeyen durumlar var. Ve ben hoşuma gitmeyen durumlarda eleştiriyorum, yargılıyorum, bazen de yaratana isyan ediyorum. Çünkü bu hayatın kurallarını, sistemlerini yeteri kadar okuyamıyorum. Anlamını anlayamadığım için yani bu hayat kitabında da hangi kelime ne demek, hayatın matematiğini görüp okuyamadığım için de bu dünyaya küsüm diyorsun. Bu dünyaya küs olduğunda hayat aynasına nasıl yansır bu? Geçmişinde, geçmişindekilerde, annende ya da hayatındaki çeşitli dişilerde sana küs olarak sana bu hali gösterir. Şimdi git istediğin kadar aynayı kazı, aynayı değiştirmeye çalış. Bunu değiştiremezsin. Ama kendin dönüştüğünde, yani aynaya bakan sen, hayata bakan, bu hayatın güzelliklerini, sana sunduğu tat ve lezzetleri görerek alabilme yolunda kendini açtığında işte o vakit bir bakarsın ki karşındaki anne iyileşmeye başlıyor. Birçok buna benzer şifalara tanık oldum, şahit oldum. Çevremdeki insanlar için bunlar mucizeydi. Oysa ki insanın kendini rahatsız ve hasta edebilmesi mucize demişimdir. O kadar çünkü her şey iyiye ve güzele akmakta. Örneğin bir tanıdığım eee, onlarca yıldır görüşmediği abisi ve hayatta bir tek abisi kalmış. Annesi babası ölmüş. Ama düşün 20 küsür yıldır görüşmüyorlar, telefonlaşmıyorlar. İşte yengeleri bilmem neleri yüzünden bir şeyler olmuş. Ve sadece oturduk, konuştuk, bir çalışma yaptık. Bir şey fark etti. Ve fark ettiğinde içeride kucaklaştı abisiyle. Eve gittiğinde abisi arıyor onu. Ya diyor bizim ikimizin birbirimizden başka kimsemiz yok. Biz ne yapıyoruz böyle birbirimize? Geçmişte şu oldu, bu oldu. Gel hepsine sünger çekelim. Yeniden başlayalım kardeşim diyor. Yeniden kucaklaşalım. Ben senden özür diliyorum bu kadar zaman seni de kendimi de bundan mahrum ettiğim için. Hadi gel diyor. Yeni bir hayata başlayalım. Aynı gün, aynı saatte ya da işte birkaç saat sonra. Şimdi her şey mümkün. Onun için dışarıda bir şeyi değiştirmek değil, dışarıdaki durumu okuyarak onun sana ne anlattığını anlayıp içeride dönüşümdür şifa. Diğeri bypass'tır. Diğeri zorlamadır, anlamamak ve bu sefer daha farklı olayları hayatımıza çağırmaktır diyeceğiz. Ömrümüze bereket olsun, amin. Zamanımız bereketlensin. Her birimizin yaşayacağı ömür planlı ve programlı seçimimize göre. Ne kadar işimize geliyorsa o kadar yaşayacağız. Ama yani zaman sınırlı. Fakat sınırsız olan bir şey var. O zamanın içinde yaşayacağımız anlar, o anın içindeki derinlikler sonsuz. Yani 90 sene yaşayabilirsin. Ama öyle bir saniye yaşarsın ki 1000 yıl olur. İşte her birimizin zamanı bereketlensin, an derinlikleri bereketlensin. Ve orada yaşadığımız hal ve tatlar
bize güzel lezzetler versin. Keyif aldığımız hayatla içerisinde birbirimize daha sevgiyle akalım, daha kucaklayıcı akalım. Bol bol güzel dualarla bir araya gelip coşalım. Evet, Ankara'da da yapacağız bunu inşallah. Sağ el bileğimde kist ne anlatıyor demiş Nurbanu. Şimdi Nurbanu, sağ el bileğiniz sizlerin özellikle ruhsal yeteneklerinizle alakalı. Ruhsal yeteneklerini yeteri kadar iyi kullanmadığında bilek ağrıları, bilek incinmeleri sağda. Öyleyse şimdi sağ elinin yani ruhsal yeteneklerinin, rüyalarının, görülerinin, manevi hallerinin, duru görü ya da duru işitilerinin, gelecek ya da geçmişle ilgili bağ ve bağlantı kuran, ruhunla bağlantı kuracak taraflara, içeride küsen tarafların, korkup kaçan tarafların artık bu alanda o kadar baskı hissetmiş ki bu alanda hani böyle çomak sokmaya kalkmışsın ve bu sefer bileğinde de bu çomağı hissetmişsin. Öyleyse şimdi ruhun ya da maneviyatına güzel akabileceğin alanlar oluştur. Ruhsallık ya da maneviyat kaçılacak bir şey değil, zaten seninle alakalıdır. Ve maneviyat ya da ruhsallık dediğin şey zaten kendinde olmaktır öncelikle. Kendinde olduğunda kendine sunulan hal, tat ve lezzetler neyse açarsın kucağını ve kabulle alan olursun. Tam odaklanmak demiş. İçin ne yapmalı? Örneğin dans figürleri ezberlemek için demiş sevgili Ayşe. Şimdi odaklanamayanlarımız, zihin sürekli sağa sola gidenleriniz, aslında hani o hiperaktif dedikleriniz, buraya gelemeyenler, buradan kaçanlar değil mi? Şimdi tamam da buradan neden kaçıyor? Çünkü özellikle zaman içinde saçılan taraflar. Ne dedik? Şimdi bir sonuçlandırma dedik konunun başında. Eğer siz herhangi bir şekilde baba ile bir barışınız, helalleşmeniz yoksa bir şeyi sonuçlandırmak üzere gidemiyorsunuz dedik. Ama şimdi sürecin içindeyken sürekli dağılıyorsanız da bu sefer dişi ve anne ile ilgili helalleşmeniz konu devreye giriyor. Şimdi yani ikisinin birbirini tamamladığı hal. Öyleyse bu alanda yine helalleşme ve barışma yapabilmek üzere maddeyle, dünyayla, dişiyle, anneyle helalleşme çalışmamız var. Bunu vaktiyle bütün WhatsApp grubumuza olanlara bir hediyemiz olmuştu. Ama o bir kereye mahsustu. Bundan faydalanabilirsiniz. Kalçalarınız köklerinizle ilgilidir. Aile köklerinizle ilgilidir. Sağ kalça baba kökleriyle ilgilidir. Yani halalar, amcalar bunlarla ilgili köklerde sorunlar yaşıyor ve bunlarla ilgili yaşadığın hal ve durumları hissizleştirmeye çalışıyorsundur. Bunlar mesela bedende aynı zamanda üst dişlerdir. Üst dişlerde neler oluyor? Bağlantı kurmak için. İşte diyelim ki eril organlarda safra kesesi, mide, kalın bağırsaklar, ince bağırsaklar bakın bunlar eril organlar. Şimdi bunlarda neler oluyor? Ki aynı zamanda bunlarda da göreceksin. Ya da sağ geçmişte bel fıtığı var mı? Sağ böbrekte bir şey oldu mu? Bakın bağlantılarına böyle bakın. Ve bunlarla da ilgili büyük ihtimalle bir tanesinde bir konuyla karşılaşılmıştır geçmişte. Öyleyse geçmiş baba kökleriyle ilgili olan konuları açacağız. Herhangi birine kızgınlık ve öfke varsa sebebini ve nedenini anlayarak önce içeride bunlarla ilgili barış yapacağız. Yani bu barışları illa gidip de dışarıda yapmak zorunda değilsiniz. İçeride yaptığınızda dışarıda da barışacağınız alanlarla karşılaşırsınız. Diş eti çekilmesi demiş Ayşegül. Sevgili dostlar, bunların tabii her birinin ben şimdi bazen duygusal, ruhsal anlatıyorum. Aynı zamanda fiziksel olarak da bunların iyileştirmelerini sizlerle paylaşıyorum. Yani bir şey tek taraflı değil. Bir bütün olarak. Yani siz sadece anneden doğmadınız, bir de babanız var. Şimdi önce baba tarafı, yani ruhsal taraf şu ki
Sizlerin verdiğiniz kararlar konusunda yeteri kadar tutarlı olmayıp çok geri çektiğiniz, kendinize yeteri kadar hayat içerisinde kararlarınızın yanında, peşinde olmamanız ve kararlarınızın köklerini yeteri kadar güçlendirmemeniz. Bununla ilgili yapacağınız bizim ışık sularımız var biliyorsunuz. Beden neyle beslenir bu de anlattığım şekliyle. Bunları 1/3 yani ışık suyunu da 1/3 ya da %50 bir şekilde sulandırın. Her gün bir taraftan fırçalayın. Daha sonra da parmağınızla diş etlerinin aralarına güzel bir şekilde bunları temas ettirin. Oradaki diş taşları başta temizlenip böyle bir hafta sonra hepsi avucunuza gelecek ve bir taraftan da buradaki diş eti çekilmeleriyle ilgili durumlar adım adım iyileşmeye başlayacak. Bu konuda da iyileştikten sonra da diş hekiminize gidip durumu anlatın. Böyle böyle oldu deyin. Önce bırakın, dünü temizleyin ve ondan sonra bir şeyler yiyin. Yani bugün bir şey yiyeceksiniz, içeceksiniz, önce bırakın. Fakat bir şey yiyip içmeden bırakamıyorsanız hayata karşı güvensizliğiniz vardır. Yani ya elimdekiler de giderse ve yenisi gelmezse? Bu sefer ilişkilerde de yeni bir ilişkiye geçmek için işte diyelim ki illa yeni gelecek, eskiyi öyle bırakacağım. Yeni bir şey alacağım, eskiyi öyle bırakacağım gibi kendinizle ilgili bazı hesaplaşmalara girersiniz. Oysa ki yeninin verileceğinden emin olun. Oradaki yokluk kodlarından özgürleşin ve bu şekilde çok daha rahat edeceksiniz. Birisi kimliğini kaybetmeyi sormuş. Eee, zaten ne kadar güzel. O alan ve o zaman içerisinde kimliğini neyle karıştırdın? Eğer mesela cüzdanlarınız içinde kimliğinizi parayla birlikte tutuyorsanız, işte kimliğinizi neyin içerisinde eritiyorsanız, nerede kimliğinizi yanlış kullanıyorsanız bazen kaybettiğinizi hayat size anlatır. Şimdi ayak tabanlarındaki nasırları nasıl okuyalım demiş sevgili dostumuz. Kim? İsmi gitti galiba. Evet. Aybike galiba. Şimdi ne oluyor aslında orada? Bir kuruma ve sertleşme oluyor. Yani siz bir şey alamadığınızda, diyelim ki suyu alamadığınızda, nemi alamadığınızda, hayattan faydalı bir şey alamadığınızda o bölgelerde kurumalar ve sertleşmeler meydana gelir. Şimdi bu nasırın nerede olduğu bu sefer önemlidir. Eğer topuk arkalarında oluyorsa köklenme ile ilgili ve kök çakranız ve burayla işte diyelim ki cinsel alanlar arasındadır. Yine küçük parmağınızın dış kenarı mesanenizle ilgilidir. Onun biraz içine doğru dönüyorsa yani küçük parmağınızın içinden aşağıya doğru dönüyorsa böbreğinizle ilgilidir. Baş parmağınızın iç tarafı ile ilgili ise bir tarafında dalak, bir tarafında pankreasla ilgilidir. İşte diyelim ki ikinci parmağın dış tarafının altındaysa midenizle ilgili. İşte diyelim ki yine ayakta bunları anlattık. Elde de benzer şekilde. Yani oradaki sertleşme, katılaşma ve hareket edemeyen alışverişin tamamlanamama durumlarında nasırlaşmalar olur. Onun için bir taraftan içeride yumuşayıp oralarda alışverişe geçin. Diğer taraftan tabii ki o organla ilgili, oraya tekabül eden organ enerji meridyeni ile ilgili çalışmalar yapın, yumuşatmalar yapın. Çeşitli burayla ilgili yumuşatıcılar, kremler, yağlar kullanabilirsiniz. Evet. Ne demiş? Kişinin evet abisi demiş ama geçti orayı. Kızımı çok döngüler yaşıyor. Evet, kızlarıyla ilgili döngüleri olanlar. Onlar bilecek ki madde ve dünya ile ilgili döngüler. Yani çocuklarınızın kaderlerini değiştiremezsiniz. Çocuklarınıza kendinizi görün, kendinizi iyileştirin. Siz kendinizi iyileştirerek onlara faydalı ve iyi miraslar kendi hayatınızla bırakın. Bakın
Birçok anne baba şunu diyor. Ben çocuğumu çok seviyorum, bilmem ne yapıyorum. Bırak şu zararlı alışkanlıklarını. Yapamam ki. Hani seviyordun? Hayatını iyileştir. Kendi değerini bil. Kendini kıymetlendir. Madem çocuğunu seviyorsun, ona iyi bir, miras bırak. Bırakacağın para, mal, mülk değil sevgili dostlar. İyi bir hayat, iyi bir karma. Hani vakıflar yaparlarmış eskiler, çeşmeler, camiler ya. İşte onlar sizin hayatınız olacak. Sizin hayatınız, hayatınıza verdikleriniz, ektikleriniz ne kadar iyiyse çocuklarınıza ve yeni nesile aktaracaklarınız o kadar değerli ve kıymetli olur ve size de o kadar güzel dönüşler yaparlar. Bel fıtığı ve skolyoz. Oh oh oh. Bütün şeyi doldurdun sevgili Filiz. Şimdi sevgili dostlar, özellikle bakın bel fıtığı olanlar, böbrek rahatsızlığı olanlar bunların her birinin detoks yapmaya ihtiyaçları var. Çünkü yeteri kadar bu arkadaşlarımız su içmeyenler ama ya olur mu ben su içiyorum ama sen tuzlu su, ışık sulu tuzlu su içmiyorsun. Bu arkadaşlarımızın öncelikle bütün bel fıtığı olanlar, omurgalarına rahatsızlık olanlar, skolyozu olanlar önce su içecekler. Su içme alışkanlığını kazanacaklar. Ondan sonra nefes alıp verme alışkanlığını kazanacaklar. Bel hangi tarafa doğru yamulduysa o taraftaki anne ya da baba ile ilgili dengesizliği görüp halledecekler. Ve bütün bel fıtıklarında ikinci çakra ile ilgili sorun vardır. İkinci çakra ile ilgili meditasyonumuz var, çalışmamız var. Nerede bu? Bedendeki güç merkezleri, çakralar, enerji merkezlerini iyileştirin falan gibi böyle atölyelerimiz var. Bunlarla özellikle ikinci çakranın iyileştirmesiyle ilgili çalışın. Güzellik Tohumu kitabımıza da bu konuyla ilgili şifa çalışmamız, meditatif çalışmamız var. Şimdi ne oluyor da bel fıtığı oluyor? Şimdi öncelikle siz anne ve babanızın bir tarafını tutuyorsunuz. Annem haklı, babam haklı. Hayır diyorsunuz ki ben ruhçuyum, ben maddeciyim. Bu arada yani birçok ruhsal geçinen, spiritüalist geçirenler aslında maddeci. Onların birçoğu veremeyen, bırakamayan, çoğunda cimrilik vardır. Diğer taraftan da ben çok maddeciyim diyenler de enteresan bir şekilde çok spiritüel ve materyalist maneviyatçı çıkarlar. Yani bu böyle çok değişik bir ters köşedir. Ee, Yani anneci olanlar daha maddecidir. Babacı olanlar bir taraftan daha manacıdır diyelim. Ama bunlar zaman zaman da ters köşe yapabilirler. Farklı sebeplerden dolayı. Şimdi öyleyse hangi tarafı tutuyorsanız o tarafla ilgili bir kere bir baskı yaşarsınız. Sağ organlarla ilgili, babayla ilgili bir şey varsa. Şimdi eğer babayla ilgili siz yaşadığınız konular bir eksiklik enerjisi veriyorsa bu sefer sağ kasar ve sağ bacağınız kısalmaya başlar. Siz zannedersiniz ki benim sol bacağım uzadı. Hayır, sağ bacağınız çekmiştir, kasılmalar yapmıştır. Bu kasılmalar, duruş ve yürüyüş arızaları zaman içerisinde işte omurganızın yamulmasına, çarpılmasına ya da o sürekli bir eksik basma zayıflatarak ve bir de sizin hayattan bir şey alamama sebebinizden dolayı su ve mineral de almadığınız için disklerinizin içindeki basınçlar azalır ve küçücük bir hareket yaptım. Aa disk kaydı, bel fıtığı oldu, bilmem ne oldu. İşte bunların her bir tanesi yeteri kadar su içmemek, ışık almamak, oksijen almamak, taraf tutmak ve anne ve baba arasında, ruh ve madde arasında bir ayrımcılık ve tarafçılık yapmaktan kaynaklanır. Öyleyse bir taraftan bunları iyileştireceğiz. Bir taraftan fiziksel, bedensel çok güzel hareketler var. Özellikle bizim göbek kaçması diye çok basit bir hareketimiz vardır. Yani ayakların dengelenmesi, her birinizin zaman zaman taraf tuttukça sağ ve sol dengeler kaçar ve bunlar da en önemlisi de göbekteki güç merkezinin sağa ya da sola oynamasına sebep olur. Baş parmağınıza zaten tutun, göbeğiniz tam ortada atmıyorsa kaçmıştır ve bununla nasıl birbirinize iyilik yapacağınızı, şifa yapacağınızı YouTube'umuzda anlattık. Yani Türkiye'de ilk defa bunu aktardık. Şimdi zannediyorum bir sürede yapanlar
olmuş. Ne kadar güzel ki yayılsın, hatırlansın. Çünkü bu, kadim bir şifa yol ve yöntemidir. Öyleyse bel fıtığı olanlar, bir de işin bunlar fizikselini anlattık. Diyeceksiniz ki bunun ruhsalı ve duygusalı nasıl? Kendini çok ağır yük altında hissedersin. Duygunsa sağ tarafın, eğer ekonomi ve madde dişi tarafla ilgiliyse sol tarafında bu fıtıklar meydana gelebilir. Bunları genel olarak mesajını alırsın, faydasını alırsın. Ondan sonra bir bakarsın ki bütün bunlar kendiliğinden iyileşmiş. Bütün kasılmalar, sertlikler kendiliğinden geçmiş. Şifa Allah'tandır ama şimdi sen de sana verilen o mektubu, o zarfı açıp içindeki şifayı alırsan bu hızlanır ve hayatında bir sürü rahatlıklar, konforlar olabilir. Bazen de hastalıktan, rahatsızlıktan beslenmeye ihtiyaç duyarız. Bu arkadaşlarımız da yine tercihlerini bu şekilde yaparak fayda alıyorlardır. Ama hayatlarımızı cennet edebilmek de kendi elimizdedir. Gelin hayatlarınız cennet eyleyelim, fayda alalım hayattan, fayda verelim ve şükürlerle güzel hayatlarla yaşayalım. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Şifalar olsun. Hoşça kalın dostlarım.